Yemek yiyeceğiniz, arkadaşlarınızla buluşacağınız, okulda matematik dersinin bitişine olan zamanı hep iple çektik. Peki bu zamanı öğrenmek için ne kullandık? Elbette saat. Evet, o kolumuzda taşıdığımız, duvarlarımızı süsleyen, hatta artık telefonlarımızda bile yer alan saatlerin nasıl ortaya çıktığını, nasıl bu kadar hassas hale geldiğini ve zamanı ölçme fikrinin insanlık tarihini nasıl şekillendirdiğini konuşacağız. Hazırsanız zaman yolculuğumuza başlıyoruz. İnsanlar binlerce yıl önce zamanı ölçme ihtiyacı hissetti. Peki neden? Çünkü tarım yapmak, hasat zamanını belirlemek, dini ritüelleri gerçekleştirmek ve hatta ticaret yapmak için zamanı bilmek gerekiyordu. İlk zaman ölçüm araçları doğanın kendisiydi. Güneş, ay ve yıldızlar insanların ilk saatleriydi. Ancak bu yöntemler özellikle bulutlu havalarda veya gece işe yaramıyordu. İşte bu eksiklik daha gelişmiş zaman ölçüm araçlarının icat edilmesine yol açtı. Hadi biraz daha günümüze yakınlaşalım. Milattan önce 1500'lü yıllarda Mısırlılar güneş saatlerini kullanmaya başladı. Bu saatler güneşin gökyüzündeki konumuna göre zamanı gösteriyordu. Bir çubuk ve etrafındaki işaretlerden oluşan bu basit sistem günü bölümlere ayırıyordu. Ancak güneş saatleri bulutlu havalarda veya gece çalışmıyordu. Yani zamanı ölçme konusunda hala eksikler vardı. Güneş saatlerinin eksikliklerini gidermek için su saatleri ve kum saatleri icat edildi. Antik Yunan ve Çin'de kullanılan su saatleri akan suyun miktarına göre zamanı ölçüyordu. Kum saatleri ise özellikle Orta Çağ'da denizciler ve din adamları tarafından kullanıldı. Ancak bu saatlerde tam olarak hassas değildi. Örneğin kum saatleri sadece belirli bir süreyi ölçebiliyordu ve her seferinde ters çevrilmeleri gerekiyordu. Düşünsenize, arkadaşlarınızla akşam buluşmak için sözleşiyorsunuz. Ama akşam buluşacağınız için güneş saatiniz çalışmıyor. Maalesef geç kaldınız. O yüzden hadi bildiğimiz anlamdaki saat nasıl bulunmuş zaman yolculuğumuza devam edelim. 13. yüzyılda Avrupa'da mekanik saatler ortaya çıktı. Bu saatler ağırlıklar ve dişlilerle çalışıyordu. İlk mekanik saatler genellikle kilise kulelerinde bulunuyordu ve halka zamanı bildirmek için çanlar çalıyordu. Ancak bu saatlerde günde birkaç saat geri kalabiliyordu. Yani zamanı tam olarak ölçmek hala bir sorundu. 1656 yılında Christian Huygens sarkaçlı saati icat etti. Bu icat, zaman ölçümünde bir devrim yarattı. Sarkaç, bir ipin ucuna bağlanmış ağırlıktan oluşan basit bir mekanizma. Ancak bu basitlik, inanılmaz bir hassasiyet sağlıyordu. Sarkaç, belirli bir uzunluğa sahip olduğunda her salınımı aynı sürede tamamlıyordu. Sarkaç mekanizması, saatlerin günde sadece birkaç saniye şaşmasını sağladı ve saatlerin hassasiyeti büyük ölçüde arttı. Bu icat, bilimsel çalışmalar ve denizcilik için büyük bir adımdı. Örneğin, gezegenlerin hareketleri ve yıldızların konumları daha doğru bir şekilde ölçülebiliyordu. Newton'un hareket yasaları, sarkaçların davranışı üzerine yapılan çalışmalarla desteklendi. Sarkaçlı saatler fabrikalarda işçilerin çalışma saatlerini düzenlemek için kullanıldı. Bu, endüstri devrimi sırasında üretim süreçlerinin daha verimli hale gelmesine yardımcı oldu. Artık zamanı daha doğru bir şekilde ölçmek mümkündü. Ama sarkaçlı saatler sadece evlere sığabilecek kadar küçülmüştü. İnsanlar sarkaçlı saatin olmadığı yerlerde zamanı nasıl bileceklerdi? İşte 16. yüzyıldan itibaren saatler sadece kulelerde veya evlerde değil, insanların ceplerinde ve bileklerinde taşınabilir hale geldi. Peter Henlein ilk taşınabilir saatleri yaptı. Bu saatler Nürnberg yumurtaları olarak adlandırılıyordu çünkü yumurta şeklindeydiler ve cepte taşınabiliyorlardı. Henley'nin saatleri zemberek mekanizması kullanıyordu. Bu da onları daha küçük ve taşınabilir hale getiriyordu. İlk cep saatleri son derece pahalı ve lüks eşyalardı. Genellikle altın veya gümüşten yapılıyordu ve zenginler tarafından bir statü sembolü olarak taşınıyordu. Saatler sadece zamanı göstermekle kalmıyor,
Aynı zamanda sahibinin sosyal statüsünü de yansıtıyordu. Kol saatleri aslında cep saatlerinden daha sonra ortaya çıktı. İlk kol saatleri 19. yüzyılın sonlarında kadınlar için tasarlandı. Bu saatler daha çok bir takı olarak görülüyordu ve erkekler hala cep saatlerini tercih ediyordu. 20. yüzyıla gelindiğinde ise kol saatleri popüler hale geldi. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda askerler cep saatlerini kullanmanın pratik olmadığını fark etti. Özellikle savaş alanında elleri serbest bırakan kol saatleri çok daha kullanışlıydı. Bu dönemde trench watch, siper saati olarak adlandırılan saatler üretildi. Bu saatler dayanıklı ve okunması kolaydı. Bu arada ben saatler geri alınınca kendimi zengin hissediyorum. Ta ki o ekstra bir saati uyuyarak harcayana kadar. 1960'larda kuvars saatler, mekanik saatlerden çok daha hassas ve bakım gerektirmeyen bir alternatifti. Kuvars kristalleri, elektrik sinyalleriyle titreşerek çok daha hassas zaman ölçümü sağladı. Günümüzde ise atom saatleri, zamanı ölçmek için atomların doğal titreşimlerini kullanır. Bu saatler, saniyenin milyarda biri gibi inanılmaz bir hassasiyetle çalışır ve günümüzde GPS, internet, uzay araştırmaları gibi birçok alanda kritik bir rol oynar. Özellikle sezyum-133 atomu, atom saatlerinin çalışmasında en yaygın kullanılan elementtir. Aslında atom saatlerinin temeli 20. yüzyılın ortalarında atıldı. 1949'da ABD Ulusal Standartlar Bürosu ilk atom saatini geliştirdi. Bu saat, amonyak moleküllerinin titreşimlerini kullanıyordu. 1955 yılında Louis Essen ve Jack Perry ilk sezyum tabanlı atom saatini icat etti. Bu saat, zaman ölçümünde devrim yarattı ve 1967'de sezyum-133 atomunun titreşimleri uluslararası zaman standardı olarak kabul edildi. Hatta biliyor musunuz? Atom saatleri Einstein'ın görelilik teorisini kanıtlamak için kullanıldı. Örneğin, yüksek rakımlarda veya hızlı hareket eden araçlarda zamanın daha yavaş aktığı atom saatleriyle gözlemlendi ve atom saatleri uzayda da kullanılıyor. Örneğin, NASA'nın Deep Space Atomic Clock projesi, uzay araçlarının daha doğru bir şekilde navigasyon yapmasını sağlıyor. Saatler olmasaydı ne olurdu? Evet, saatler olmasaydı modern hayatın neredeyse hiçbir alanı düzgün işleyemezdi. Toplu taşıma sistemleri, hava trafiği, finansal işlemler ve hatta internetteki zaman senkronizasyonu bile saatlere bağlıdır. Saat, insanlığın zamanı kontrol etme çabasının en büyük sembolüdür. Sonuç olarak, saat, insanlık tarihinin en önemli icatlarından biridir. İlk güneş saatlerinden modern atom saatlerine kadar geçen binlerce yıllık süreç, insanın zamanı anlama ve kontrol etme çabasının bir yansımasıdır. Bir dahaki sefere kolunuza bir saat taktığınızda onun arkasındaki binlerce yıllık tarihi düşünün. Evet sevgili dinleyiciler, saatlerin inanılmaz hikayesi burada sona eriyor. Umarım bu videoyu izlerken hem eğlenmiş hem de yeni şeyler öğrenmişsinizdir. Eğer bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.